Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bu güzellikle geldim yine bugün. 2 tane güzellik ördüm. Aynı örnekten, eee, tığlamasını biraz farklı yaptım. Göstereceğim şimdi. Çok güzel ve yumuşacık bir yeleğim oldu yine. Hatta 2 yeleğim oldu. Şöyle göstereyim. Bakın bu 6 aylıktan 1 yaşa kadar olabilecek bir ölçüde anlattım size de. Şöyle göstereyim bakın. Çok yumuşak, çok kolay, pratik bir örnek. Hani örneğimiz de pratik oldu. Şöyle şu da bakın yeşille yaptım. Bu da ayrı bir güzel oldu. Çok güzel oldu ve yumuşacıklar güzelliklerim öyle söyleyeyim. Eee, bir ip yetmiyor. 2 tane ipinizin olması gerekiyor. Bebek yeleklerimde benim 2 ip gidiyor. O yüzden 2 tane ipinizin olması gerekiyor. Kalan ipiniz ile de patik örebilirsiniz. Bere de çıkar. Hani bir küçük bebek beresi çıkabilir. İpinizi o şekilde değerlendirebilirsiniz ya da durdurun bir kenarda çünkü çift renkli, 3 renkli modellerimiz de olacak. Birlikte öreriz. Evet güzelliklerim. Şimdi şurada bir detay anlatacağım size. Şimdi burada başladıktan sonra mesela bir 2-3 ay daha, 4 ay daha büyütmek istediğinizde 10 sayı ekleyeceksiniz. Videonun içinde demiştim de yine de burada da bir söylemek istiyorum. Şimdi bu 10 sayıyı burada 5 bölüm olarak yapıyoruz. Bakın burası 2 tane ön, 2 gol, bir de arka olmak üzere 5 bölüm oluyor. 2, 2, 2, 2 olarak ekleyeceksiniz. Yani zorlanmayın diye bir daha söylemek istedim. 3 milimlik bir tığ kullandım. Şöyle 3 milim bir tığ ve şu şekilde de bir ip kullandım. Polosu. Ben bu ipi çok beğendim. Bundan sonraki yeleklerimi bununla öreceğim. Devir tasarruf devri. Fiyatı çok güzel, uygun ve size bir şey diyeyim mi? Yani tığ ile örgüye bu kadar yakışırdı. Çünkü yumuşacık düşüyor ip. Hani ben tasarruflu örgü öreyim derseniz bununla yapabilirsiniz. Yoksa bütün bebek ipleriyle örebilirsiniz. Bir tane 3 milim tığ, 2 tane bu şekilde ipinizi alın, hazırlayın, gelin. Hadi birlikte örelim. Evet, önce ipimizi tığımızla buluşturalım ve zincirlerimizi çekmeye başlayalım. Çok aşırı da değil, çok gevşek de değil, böyle normal bir ayarda zincir yapacağız. Bakın, şöyle 68 tane, 67 tane zincir çekeceğim. Hatta şöyle uzun da çekin. Sayıyı vereceğim zaten. Trabzanları ona göre ayarlayarak devam edebilirsiniz. Şimdi zincirimizi biraz uzunca çekelim. Biliyorsunuz bende işler zor değil. Hemen kolaylaştırırız başlangıcımızı. Şöyle çünkü ilk sırasında e, tamamen trabzan yapacağız. Bakın böyle. Şimdi 1, 2, 3, dördüncü zincire çift kanadından batırıp 1, 2, 3 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Sıradaki zincirime batırdım. 1, 2, 3 defa da çektim. Sıradaki zincirime batırdım. 3 defa da çektim. Bakın böyle. Şu şekilde 64 tane bu şekilde trabzan yapacağız. Şimdi bu yaptığım ölçü benim şöyle söyleyeyim 8 aya kadar falan rahatlıkla giydirebileceğiniz bir ölçü. 6 aydan 1,5 yaşa kadar böyle rahat bir örgü yapayım derseniz 10 sayı ekleyeceksiniz. Yani 74. 1,5-2 yaşında yapmak için 84. Böyle bu şekilde ayarlayacağız. Yani 6 ay için 10 tane trabzan ekleyeceğiz. Öyle düşündüm. Ben şimdi en küçük boyunu yapıyorum size. Yani 6 aylıkken, 5 aylıkken, 7-8 aylıkken giyebileceği bir ölçüde yelek olacak bu. Şimdi ben bunu 64 tane
olana kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, 64 tane yaptım. Bakın. Şimdi şurada 1, 2, 3 zincir çekip bıraktım. Şöyle yapacağız. Şimdi buradan 10 tane sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 11. trabzana bir işaret yapalım. Kolay ayırmanız için bakın. Şöyle. 11.'ye bir işaret yaptım. Tekrar önünden başlayacağız saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.'ye bir işaret takacağız. Buralar bizim köşelerimiz olacak. Artırma yerlerimiz olacak. Şöyle. Bakın. Hemen bu kenara gelin. 2, 4, 6, 8, 10. 11.'ye bir işaret takalım. 11.'ye taktım. Ve bunun önünden sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13.'ye bir işaret taktım. Ve 4 tane köşeyi ayarladım. Bu arada kalan yerde bizim arka kısmımız olacak. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir ayarlaması var. Şimdi 10'ar tane artıracağınız dediğimde 2 buraya, 2 buraya, 2 buraya, 5 köşemiz, 5 bölümümüz olduğu için ikişer ikişer ekleyerek 10 tane sayı eklemiş olacaksınız. Hemen şimdi 3 zincirimi çektim. Birinci trabzanı bıraktım. İkinciye bir trabzan yaptım. 3 kere de çekerek. Örgümüz tamamen 3 kere de çekerek trabzandan oluşacak. Şimdi bakın örneğimize geldik. Bir ikinci trabzana batırdım. Ve yine bakın 3 kere de çektim. Tığıma ipimi aldım. Bu bıraktığım trabzana bakın önden batırıp ipimi aldım. Şöyle hafif ucunu çektim. 1, 2, 3 de çektim. Şimdi sıradaki trabzanı bıraktım. İkinciye batırdım. 1, 2, 3 de çektim. Bıraktığım trabzana geri döndüm. Batırdım ve yine bakın 3 de çektim. İkinci trabzana batırdım. Bıraktığım trabzana geri döndüm. Ve bakın şöyle. İkinci trabzana batırdım. Bıraktığım trabzana geri dönüp 3 kere de buradan da çektim. Hani dümdüz trabzan yapmıyoruz da şey yapacağız. Şimdi işaretimize geldiğimizde bakın. İşaretin olduğu trabzana batırdım. 1, 2, 3 kere de çektim. Bir tane daha aynı yere yaptım. Bakın 2 tane. 1, 2 zincir çektim. Ve yine aynı yere 1 ve 2 trabzan yaptım. Bakın. Ve şimdi geçtim bu tarafa. Birinci trabzanı bıraktım. İkinciye bir trabzan. Tekrar geriye döndüm. Bıraktığıma bir tane daha. Şimdi öbür işaretimize kadar yine örneğimiz bu. Tamamen bunu öreceğiz. Ve şimdi kurarak öbür kola geleceğim. Şöyle. Bakın. Çiftli sayılarla ilerliyor çünkü örneğimiz. Ve şimdi bakın burada tamam. Yine işareti gördük. Bakın. Şimdi işaretimin olduğu trabzana 2 tane aynı yere batırdım. 1, 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar batırdım. Ve şimdi bu tarafa geçeceğiz ve burada yine örneğimizi aynı şekilde yapacağız. Bir bıraktım, ikinciden başladım.
Arkadan alırken bu bıraktığımızı alırken biraz gevşek alalım. Bakın. Şöyle. Şimdi bakın arkadakini aldım ya. İpimi batırdım. Şöyle hafifçe şu üste getirdim. Şurada şöyle bir bakın V gibi gözükmesi için. Şimdi öbür işaretime de aynı şekilde gideceğim. Bu sıramız hep böyle. Aslında örgümüz hep böyle olacak. Yani örneğimiz tamamen bu şekilde büyüyecek. Evet, bir tane daha var. Ve şöyle bakın. Şimdi işareti geldim. Aynı yere 2 trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. 4 tane artırmış oldum bu artırma yerlerinde. Hem de köşeleri bakın belirlemiş olduk. Şöyle göstereyim. Ve şimdi kolu tamamlayacağım ve önü de tamamlayarak geri geleceğim. Çünkü aynı şeyi yapacağız. Evet, sona geldiğimizde bakın bir trabzanım var burada. Bir de zincir tepesine batarak son 2 trabzanı da yapmış oldum. Bakın böyle. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Bu baştaki 2 tane böyle tek gidecek. Bakın. Biri zincir, biri trabzan. Şimdi yine aynı şekilde örneğimiz devam ediyor. Bakın birinciyi bırakıp ikinciye bir trabzan. Geriye döndüm. Arkadaki. Örneğimizi aynı şekilde zincirimizi görene kadar yapacağız. Bakın şimdi burada 4 ile başlamıştık. Şu an 5 oldu. Nereden 5 olacak? Hemen orayı göstereceğim. Çok basit bir sistemi var çünkü örgünün. Bakın burada 2 tane artırmıştık ya. Bu bir tane örnek yapıyor. Ne demiştik? Zincirimizi görene kadar aynı şekilde örneğimizi yapacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4 örnekti. 1, 2, 3, 4, 5 örnek oldu. Zincirin içine 2 trabzan, 1, 2 zincir, tekrar aynı yere 2 trabzan. Böyle. Ve yine başlayacağız örneğimizi yapmaya. Zincirimizi görene kadar aynı şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle. Bakın. Bu. Bir kere daha göstereceğim burada. Evet. Bakın yine devam ediyorum. Ta ki zincirime gelene kadar. Bakın tam zincirin dibindekine battım. Ve bu tarafa batırdım. Şöyle. Zincirin içine 2 trabzan, 1, 2 zincir, tekrar zincirin içine 2 trabzan. Gördünüz. Hep bu şekilde öreceğiz. Bu şekilde sıralarımızı çoğaltarak ilerleyeceğiz. Bakın şimdi şurada yeşilim var benim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olana kadar böyle örgümüzü yapacağız. Bakın bunda da göstereyim size. Bu ipim biraz farklı bir ip. Biraz sert durdu. Ama başlamış bulundum. Ve tamamlayacağım. Bakın. 9 sırayı böyle örelim ve gelelim. Sonra önleri ve kolları ayırarak devam edelim.
Yeşilden devam edelim. Bunu ördüm çünkü 2 tane birden öreceğim aynı modelden. Evet arkadaşlar, 9 sıramı ördüm. Bakın şimdi ne yapacağız? Kolları ayıracağız. 1, 2, 3 zincir çekip zincirimize kadar yine aynı şekilde örneğimizi yaparak ilerleyeceğiz. Bakın aynı şeyleri yapıyoruz. Örneğimiz bitene kadar böyle devam ediyor. Şimdi zinciri görene kadar örneklerimi yapacağım. Zincirimi görene kadar bakın önü ördüm. Şimdi burada zincirin içine 2 trabzan, 1, 2. Kolu bıraktım. Bakın öteki zincirimi tuttum. Şöyle. Ve yine bu zincirin içine 2 trabzan. 1 ve 2. Şöyle. Bakın kolu ayırmış olduk. Şimdi arkayı yapıp tekrar öteki kolu da ayıracağız. Örneklerimizi yaparak yine öbür kola kadar gidelim şimdi. Evet, geldim. Zincirimi gördüm. Şimdi buraya 1, 2. Tuttum kolu. Öteki zincirime kadar getirdim. Bakın. Ve buraya yine 2 tane trabzan. Böyle. Bundan sonrası örneğimizi yapa yapa bir karış boyuna kadar, bir karıştan biraz uzun yapabilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. Benim ölçüm bir karış, gayet güzel bir boy. 1,5 yaşa kadar olabilecek bir boy. Bundan sonrası hep aynı ilerleyecek. Dümdüz örüp geçeceğiz. Şurayı tamamlayayım. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. Bakın şöyle, şöyle ve böyle. Bakın gayet güzel bir şekilde ilerledi. Şimdi buradan aşağısını öreceğiz ve sonra kenar tığlamasıyla devam edeceğiz. Hadi o zaman örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik kenar tığlamasını yapmaya. İstediğiniz boya getirdikten sonra şimdi şurada bakın bir değişik kenar tığlayacağım burada. Etek ucunda ve yakasında yapacağız bunu. Şimdi çevirdim. 1, 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bu trabzanlarımız var ya, bakın şöyle gözüken trabzanlarımız. Şimdi buna batmıyorduk zaten. İkinciyi tepesine değil de boşluğundan alıp buraya bir ikili trabzan yaptım. Tekrar tığıma ip aldım. Arkadan sıradaki trabzanın tığımın üzerine alıp bir trabzan yaptım. Hani lastik yaparız ya. Bakın öndekini tığımın üzerine aldım. Arkadan taktım. Sıradaki trabzanı arkadan ördüm. Şöyle. Öndekini bakın bir önden boşluğundan alacağız. Bir arkadan sıradaki trabzanı alıp boşluğundan öreceğiz. Öndekini boşluğundan, yani tepelere batmak yok. Bakın yaptığınızda göreceksiniz. Bu da çok güzel bir kenar tığlaması oluyor. Böyle trabzanlı örgülerde güzel durur. Şöyle bakın. Etek ucunu bu şekilde tamamlayacağım. Bir önden, bir tane arkadan. Ve böyle bakın. Şu şekilde. Tüm sırayı yapalım. Evet, en kenara kadar geldim. Bakın. Ya beyaz da biraz zor gösteriyor ama yaptığınızda göreceksiniz. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi şu önü farklı tığlayacağım. Şimdi son trabzanıma kadar yaptım. Şuraya bir renk kıralım. Şöyle. Evet. Bakın şimdi. 1, 2, 3 zincir çektim.
Tığımın üzerine alıp son trabzanı yaptığım trabzanın tepesine bir iki tane trabzan yaptım. Bunu değil önündekine batarak ara boşluğuna şöyle bir iki üç 2 tane trabzan yapalım yine. Bakın böyle. Şimdi bu sıradakine bakın şöyle ölçün nereye gidiyorsa oraya göre bu üçlü de çektiğimiz için her sıraya batabilirsiniz. Şöyle bakın her sıraya batabiliriz çünkü uzun trabzanlar yaptık. Çok da bol tutmazsanız mesela burası tam dengeli bir şekilde hepsine bir kere batarak götürebiliriz. Bakayım yine de şöyle yine de bir ölçün. Yine de bir ölçün yakaya kadar. Şimdi burayı böyle yapacağım. Evet olacak gibi bakın böyle iyi olacak gibi. Hani yine de ölçün. Bollaşırsa bir şey olursa atlayarak da batabilirsiniz. Tüm sıramı yakaya şimdi gideceğim. Çünkü yakada da bu örgüyü yapacağız. Kenar bitti. Bakın şöyle dümdüz çıktı. Şimdi bu yakayı da aynı altta yaptığımız gibi lastik örgü olarak yapacağız. 2 zincir çektim. Şu son trabzanı bakın ilk trabzanı pardon tığımın üzerine aldım ve ördüm. Sıradakini arkadan aldım. Sıradakini önden aldım. Bakın böyle bu yakayı da aynı şekilde öbür uca gideceğiz. Ve kenarı da tığlayıp başladığımız noktaya geleceğiz. Bakın bu çok güzel durdu. Bu da değişik bir şey oldu. Böyle de bırakabilirsiniz. Sık iğne yaparak da geçebilirsiniz. Ama bunu deneyin. Evet bakın. Çok güzel durdu. Şöyle. Bütün etrafını buraya kadar yapacağım. Buradan da aşağıya kenar tığlamasını yapıp burada bitireceğim ve kolları yapacağız. Evet arkadaşlar tığlamam bitti. Bakın yakan böyle oldu. Şimdi şu gol kenarlarını bakın istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ya bu tığlamayı yapın. Öne yaptığım tığlamayı ya da yakaya yaptığımız etek ucuna yaptığımız gibi kolu tığlayabilirsiniz. Yani nasıl diyeyim size? Tercih size kalmış. Şöyle düşün bakın hangisi daha güzel derseniz onunla tığlayabilirsiniz. Şöyle bakın yeleğimin gösteremiyorum. Geldi yine çöktü buraya. Şöyle başta da göstermiştim zaten. Bir dur kız. Bağcık yapacağım. Pompon yapacağım ve bitireceğim. Ve duman saldırısıyla örgümüzü bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte örerseniz çok kolay ve pratik bir yelek anlattım size. İsterseniz de hırkaya da çevirebilirsiniz. O zaman ne diyelim? Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.